Bu bölümde gelişmiş hücre biçimlendirme konusunu işleyeceğiz. İlk bölümümüz olan formül yapısını konuşacağız. Yani ne demek istedim? Hücreyi sağ tuş deyip hücre biçimlendirip geçtiğimde normal burada yaptığımız işlemlerin hepsinin birer aslında formülden ibaret. Bunu da formül halini siteye uyarlanmış kısımdan bu şekilde görebiliriz. Şimdi bu formülü biraz yapısından konuşmaya çalışacağım. Ctrl 1'e basarak, kısa yolu bu, siteye uyarlanmış şu formülü bir analiz edelim. Formülü yapıştırıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken, şunların yazdığının hiçbir önemi yok. Burada dikkat ettiğimiz iki tane noktalı virgülün ne demek olduğunu anlatmaya çalışacağım. Üçüncüsünü siliyorum. Şurayı sileceğim şu şekilde. Bunu şöyle gösterirsek iki tane noktalı virgül olduğunda burası arkadaşlar pozitif değerlere biçim vermek için kullanılan alan. Değerlere, yani sıfırdan büyük alanlara burada kullanıyoruz bu kısımda. Şurayı kopyalayalım. Şurası bu aralıkta yazacağımız negatif değerler. Yani sıfırdan küçük. Yani -1, -2 falan diye giden alanlar. Bu virgülden sonraki alanda sıfır alanı. Yani tam ortada sıfır kalıyor. Sıfırda ne olacak? Sıfırdan büyük olursa ne olacak? Sıfırdan küçük olursa ne olacağı şeklini veriyoruz. Yani ben şuraya iki tane noktalı virgül koyduğumda, bakın şunu seçeceğim ve buradaki değerleri hepsini silip iki tane noktalı virgül yapıştıracağım. Gördüğünüz gibi aslında hücreler olmasına rağmen burada veriler görünmüyor. Sebebi ise bu arada pozitif olduğunda, negatif olduğunda ve sıfır olduğunda ne yapacağımı yazmadım. Mesela en basit tabirle üçüne de sıfır koyalım. Yani şu demek, temel olarak bir sayı içinde var demiş oluyoruz. Buradan geçiyorum. Bu 3 virgülün oraya sıfırları koyduğumda aslında ham veriyi bana göstermiş oldu. Buradaki gibi. Tabii biz böyle kullanmıyoruz. Sıfır değeri yerine şunu kullanacağız. Diyez sıfır olarak genelde en sık kullanılan karakter budur. Neden bu? Neden sıfır kullanıyoruz? Mesela şunlar rakam tutucu diye geçer. Yani hani 3 rakamdan her 3 rakamda bir araya nokta koysun istiyoruz ya, aslında bu şekilde her 3 rakamdan bir bunu kullanacağız. Ama böyle yazarsak, sonuna sıfır koymazsak şöyle bir durum oluyor. Hücre biçimlendirmeye gelelim. Bunu yapıştıralım. Tabii şimdi sadece bunu yazdığımda hangi kısma gelecek? Pozitif olduğuna gelecek. Diğerleri için herhangi bir şey belirlememiş olacağım. Şimdilik hani bunu göstermek için yapacağım. Sonra diğer kuralları yapacağız. Bakın şurada sıfır olduğu halde yer tutucu. Buraya rakam yazmak zorundayım ama sıfırın da bir anlam ifade etmediği için burayı göstermiyor. O yüzden sonuna her zaman sıfır koyacağız. Sıfırı da veri olarak göstermek istiyorsak. Yani o zaman şöyle bir yola çıkacağız. Her pozitif olduğunda bu görsel, negatif olduğunda bu görsel, nötr kaldı sıfır olduğunda da bu görsel olacak şekilde belirleyeceğiz. Bir şeyi unuttuk. Pozitif değeri bu. Negatifin de önünde bir eksi işareti olacak arkadaşlar. Eksiyi de burada bir yazıyoruz. Aksi takdirde onu da göstermez. Bunu seçiyorum. Bunu geldim. Ctrl 1 diyorum ve ilk biçimimizi bu şekilde yapıyoruz. Bakın eksi değerler eksi olarak gözüktü. Artı değerler ve her 3 noktada bir bu değeri görmüş oluyoruz.